Merhaba, bu videoda çift yönlü ve parmak püsküllü atkı yapılışını anlatacağım. Atkının her iki tarafı da düz örgü şeklinde örülüyor. Kenarları bu şekilde dolgun ve kesinlikle kıvrılma yapmıyor. Uçları ise parmak püskül şeklinde ayrı ayrı örülüyor. Hazır ürün gibi görünüyor. İnternette rengarenk örülmüş modelleri görebilirsiniz. Yapması ise çok kolay. Yeni başlayanlar dahi örebilir. Benim kullandığım ip 50 gram 175 metre, %75 akrilik, %25 alpaka. Adını ve renk kodunu açıklama kısmına yazarım. Toplamda 5 adet yumak kullandım. Hatta 5. yumaktan şöyle ufak bir parça arttı. Şişim ise 5 numaraydı. Bunun dışında ihtiyacımız olan şöyle kalın bir ip ve bir adet tığ. Atkının boyu püskül hariç 190 santim, püsküllerin boyu 16 santim, genişliği ise 22 santim oldu. Siz istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Videoda ilk önce ilmek atma tekniğini göstereceğim. Sonra örgüyü nasıl ilerleteceğimizi anlatacağım. En son ise her iki taraf için de püskül yapımını anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. İlmek atarak başlayacağız. İki tarafı da parmak püskül yapacağımız için doğrudan atkıyı öreceğimiz iple ilmek atmayacağız. Önce bu kalın iple ilmeği atacağız. Sonra atkıyı öreceğimiz ipi geçireceğiz. 80 tane ilmek atacağım. Bu örgüde ilmek sayınızı çift sayıda atmaya dikkat edin. Hatta 4'ün veya 8'in katları olarak belirlerseniz püskül kısmını örerken rahat edersiniz. Şimdi tığımızı ve kalın ipimizi alalım. 3 tane zincir çekeceğim. Şu şekilde tutuyorum. Bir tane düğüm attım. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Şimdi şişimi aldım. İpim en altta. Şişi ipin üstüne koydum. Tığı da şişin üstüne koydum. Sıralamamız hep bu şekilde olacak. İp en altta, şiş ortada, tığ üstte. İpi tığa şöyle geçirdim ve zincirin içinden çıkardım. Birinci ilmeğimizi atmış olduk. Ama bakın burada ip ortaya geçti. Ama ipimiz en altta olması gerekiyordu. Bu yüzden ipimizi şu şekilde alıyoruz, en alta geçiriyoruz. Yine aynı sıralamayı elde ettik. Tekrar ipi tığa doluyorum ve geçiriyorum. İkinci ilmeğimizi elde ettik. İpimiz yine ortaya geldi. Bunu şöyle aradan tekrar en alta alıyorum. Tekrar ipi tığa doluyorum ve geçiriyorum. Üçüncü ilmeğimizi attık. İpimiz ortada. Bunu en alta alıyoruz. Aldık. Tekrar ipi tığa doluyorum. Geçiriyorum. Dördüncü ilmeğimiz. İpimi de alt tarafa alıyorum. Bu şekilde 80 tane ilmek atacağız. Hızlıca örelim. ...80 tane ilmek attım. Bakın çok muntazam bir şekilde ilmeklerimizi elde ettik. Şimdi 3 tane daha zincir çekeceğim. Şişi hiç karıştırmıyorum. İpimi alıyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Burada ipimi kesiyorum. Buraya bir tane düğüm atacağım. İleride bu ipi sökeceğiz. İpi sökerken bu düğüm attığımız kısımdan sökeceğiz. O yüzden unutmamak için buraya bir tane düğüm attım. Şimdi şişimi örer pozisyonda tutuyorum.
Diğer tığımı aldım ve atkıyı öreceğim ipimi aldım. Bu taraf arka taraf, bu taraf ön taraf. Diğer şişime şöyle arka taraftan girdiriyorum. Bakın, bu şekilde girdirdim. Atkıya öreceğim ipi sağ şişimin üstüne koydum ve bu ilmeğin içinden çekip çıkartıyorum. İlmeği de düşürdüm. Birinci ilmeğimi atmış oldum. Tekrar şişime arka taraftan giriyorum. Bakın, ipimi doluyorum, atkı öreceğim ipi ve çekiyorum. İkinci ilmeğimi attım. Tekrar arka taraftan giriyorum. Atkı öreceğim ipi doluyorum ve çekiyorum. Üçüncü ilmeğim. Yine arka taraftan giriyorum. Atkı öreceğim ipi doluyorum. Çekiyorum. Gördüğünüz üzere bu şekilde ilmeklerimi atıyorum. 80 ilmeğin tamamına bu şekilde atkı öreceğim ipi dolayacağım. Hızlıca yapalım. Arkadan giriyorum. İpimi doluyorum ve çıkartıyorum. Son ilmekteyim. Yine arkadan giriyorum. Atkı öreceğim ipi doluyorum ve çıkartıyorum. Bu şekilde 80 ilmeğin tamamına atkı öreceğimiz ipi geçirdik. Şişimi çeviriyorum. Artık atkımızı örmeye başlayabiliriz. Şişimi örer pozisyonda tuttum. Burada anlatacağım işlemi bütün atkı boyunca tüm sıralarda tekrarlayacağız. Şimdi bir düz bir kaydırma yapacağım. Önce bir tane düz örüyorum. Şu şekilde sağ şişimle ilmeğime girdim. İpimi doladım ve çıkardım. Birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıradakini kaydıracağım ama kaydırmadan önce ipi kendimden tarafa alıyorum. Şu şekilde. Ters örer gibi ilmeğe giriyorum ve çıkartıyorum. Kaydırdım. Sıradakini düz öreceğim. İpimi tekrar arka tarafa alıyorum ve düz örüyorum. Sıradakini kaydıracağım. Yine ipi kendimden tarafa alıyorum. Ters örer gibi giriyorum ve kaydırıyorum. Sıradakini yine düz öreceğim. Bir düz bir kaydırma şeklinde ilerleyeceğim. Kaydırma yaparken ipi kendimden tarafa alacağım. Tekrar sıradaki düz örüyorum. Sonrakini kaydırma yapacağım. İpi kendimden tarafa alıyorum ve ters örer gibi girip kaydırıyorum. Şimdi bunu sıra sonuna kadar aynı şekilde yapmaya devam edeceğim. Bir tane düz, bir tane kaydırma. Kaydırırken ipi kendimden tarafa alıyorum. Hızlıca örelim sıra sonuna kadar. Son 2 ilmekteyim. Bir tane düz örüyorum. Sonuncuyu kaydırıyorum. İpi kendimden tarafa aldım. Bu şekilde birinci sıram tamamlandı. Şişimi çeviriyorum. İkinci sıradayım. İkinci sırada da aynı işlemi yapacağım. Bir tane düz öreceğim, bir tane kaydıracağım. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Şu şekilde giriyorum. İpi doluyorum. Çıkartıyorum.
Sonrakini kaydıracağım. İpi kendimden tarafa alıyorum. Ters örer gibi giriyorum, kaydırıyorum. Sonrakini düz öreceğim. İpi tekrar yerine aldım. Düz örüyorum. Sonra kaydıracağım. İpi tekrar kendimden tarafa aldım. Ters örer gibi girdim ve kaydırıyorum. Sonrakini tekrar düz. İkinci sırada da bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Hızlıca örelim. Bir tane düz ördüm. Son ilmeğimi de kaydırdım. İkinci sıram da bu şekilde tamamlanmış oldu. İlmeklerimiz hafif hafif belirginleşiyor. Burada aslında yaptığımız şey şu. Bir tarafta kaydırdığımız ilmeği diğer tarafta düz örüyoruz. Düz ördüğümüz ilmeği ise kaydırıyoruz. Örgünün mantığı bu. Biraz ilerlediğimizde örgünün duruşundan bile hangisinin kaydırılıp hangisinin düz öreceğimizi anlayabilirsiniz. Üçüncü sıraya başlayalım. Üçüncü sırayı da örelim. Devam edelim. Hatta bakın burada belirginleşiyor. Düz öreceğim ilmeği şu şekilde dümdüz iniyor aşağı doğru. Kaydıracağım ilmek ise şu şekilde eksi duruyor. Ters duruyor yani. Buradan anlayabilirsiniz. Düz öreceksek dümdüz inmiş olması lazım. Kaydıracaklarımız eksi şeklinde olması lazım. Üçüncü sıradayım. Birinci ilmeği düz örüyorum. Zaten bakın dümdüz iniyor. Şişimi soktum ve düz ördüm. Sıradaki ilmek kaydıracağımız ilmek. Bakın eksi şeklinde duruyor. İpi kendimden tarafa alıyorum ve bunu kaydırıyorum. Sonraki ilmek düz öreceğim. Bakın yine dümdüz inmiş. Düz bir şekilde örüyorum. Sonraki ilmek kaydıracağım ilmek. Bakın eksi şeklinde duruyor. Bunu kaydırıyorum. Sonra sıradaki düz öreceğim ilmek dümdüz iniyor. Bunu düz örüyorum. Sonraki kaydıracağım ilmek eksi şeklinde, bunu kaydırıyorum. Yine sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Bütün sıralarda aynı işlemi yapıyoruz. Burada bir bilgi daha vereyim. Benim ilmek sayım çift sayı olduğu için sıraya göre ördüğümde son ilmeğim kaydırmam gereken ilmek oluyor. Sizin ilmek sayınız tek sayı ise son ilmek düz örgüye denk gelir. Ama düz örmeyin. Son ilmeği her zaman kaydıracağız. Bu yüzden eğer tek sayılı ilmek attıysanız son 2 ilmeği kaydırma yapın ve örgüyü çevirdiğinizde de ilk 2 ilmeği düz örün. Ama en başta da söylediğim gibi çift sayı veya 4'ün 8'in katları şeklinde ilmek atarsanız böyle bir problemle karşılaşmazsınız. Örgü örmeye devam ediyorum. Üçüncü sıradayım. Düz örüyorum. Eksi şeklinde. Yanlış yaptım. Pardon. Bunu düz öreceğim. Düz. Sıradakini kaydırıyorum. Kaydırma. Yani ben de biraz önce yanlış aldım ama örgünün yönünü görünce fark ettim, hemen düzelttim. Bunu düz örüyorum. Kaydırıyorum. Örgünüz ilerlediğinde daha net bir şekilde görebilirsiniz. Hızlıca örelim. Son 2 ilmekteyim. Düz örüyorum. Kaydırıyorum. Üçüncü sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Aynı işlemleri yaparak örgüyü belirli bir uzunluğa kadar örelim. Ondan sonra püskül yapımını anlatmaya geçelim. Örgümü ilerlettim.
Boyu tamamen sizin arzunuza kalmış. Ben 190 santim ördüm. Şimdi püskülleri örmeye başlayacağım. Püskülleri 4'er ilmek şeklinde öreceğiz. Çünkü daha fazla sayıda, mesela 6 ya da 8 ilmekle örersek kalın oluyor, güzel durmuyor. Benim 80 ilmeğim var. 4'er ilmeği ayırırsam toplamda 20 tane yapar. Ama bu sıraya 20 püskül yaparsak çok fazla olur ve hiç estetik durmaz. Bu yüzden 10 tane püskül yapacağım. İlmeklerimi 8'er ilmek şeklinde ayıracağım. Ve 4 ilmeğe kadar eksiltme yapacağım. Siz ipinizin kalınlığına göre bir numune örerek ilmek sayınızı belirleyin ve ona göre de kaç püskül istediğinize karar verin. Belki eksiltme yapmanıza gerek kalmaz. Ne demek istediğimi uygulama yaparken daha iyi anlayacaksınız. Şimdi 8 ilmeği normal bir şekilde örüyorum. Birinciyi düz ördüm. İkinciyi kaydırdım. Üçüncüyü düz ördüm. Dördüncüyü kaydırdım. Beşinciyi düz ördüm. Altıncıyı kaydırdım. Yedinciyi düz ördüm. Sekizinciyi kaydırdım. Şimdi bizim sol şişteki ilmeklerle şu anlık bir işimiz kalmadı. Örgüyü çeviriyorum. İlmek sayımı 4'e düşüreceğim için 4 tane eksiltme yapacağım. 2 tanesini bu tarafta yapacağım. 2 tanesini arka tarafta yapacağım. Eksiltmelerimi düz ördüğüm ilmekler üzerinde yapacağım. Kaydırma yaptığım ilmeklerde eksiltme yapmıyorum. Onun için düz ördüğüm ilmekleri yan yana getirmem gerekecek. Bu nedenle ilmeklerin yerini değiştireceğim. Şimdi biraz dikkatli dinlemeniz gerekiyor bu kısmı. Birinci ilmeğim düz öreceğim ilmek. İkinci ilmeğim kaydıracağım ilmek. Üçüncü ilmeğim düz öreceğim ilmek. Benim düz ilmeklerde eksiltme yapacağım için 2 ve 3. ilmeğin yerini değiştireyim ki şuradaki düz ilmekle birinci düz ilmeğim yan yana gelsin. Bunun için ilk ilmeği şimdilik sağ şişime alıyorum. Şimdilik. Hatta şuraya bir tane ilmek belirleyici takayım ki kafanız karışmasın. Şimdilik birinci ilmeği buraya geçirdim. İkinci ilmekle üçüncü ilmeğin yerini değiştireceğim. İlmekleri şişten düşürüyorum. İlk önce ikinci ilmeği takıyorum. Sonra üçüncü ilmeği taktım. Emaneten geçirdiğim ilmeği de geri yerine aldım. Şimdi 2 tane düz öreceğim ilmek yan yana geldi. Kaydıracağım ilmek 3. sıraya geçti. Bu ikisini sola eğik eksiltme yapacağım. Nasıl yapıyorum? İkisini de düz örüyorum. 1 2 ve ilk ördüğümü ikincinin üzerinden atlatıyorum. Bir tane eksiltmemi yaptım. Şimdi sıradaki ilmeğim yer değiştirdiğim kaydıracağım ilmek. Bunu aynı şekilde kaydırıyorum. İpi kendimden tarafa aldım. Kaydırdım. Sonraki ilmeğim, 4. ilmeğim. Normal şartlarda neydi? Bunu da kaydırmam gerekiyordu. Hatta bakın eksi şeklinde. Yani eksi ise kaydırıyoruz. Bunu da kaydırıyorum. 4 ilmeğimi işlem yaptım. Devam ediyorum. Sıradaki ilmeğim düz. Sonraki kaydıracağım. Üçüncü, daha doğrusu 5, 6, 7. ilmek oluyor. 7. düz öreceğim. 8. kaydıracağım ilmek. Şimdi bir tane daha eksiltme yapacağım. Yine bu düz ilmeğin yanına diğer düz ilmeği getireceğim. Bunun için yine kaydıracağım. Şimdilik bu 5. ilmeği şişime aldım.
6 ve 7. ilmeklerin yerini değiştireceğim. Şişten düşürdüm. Yerini değiştirdim. Buraya emaneten aldığımda geri taktım. Şimdi 2 tane düz örmem gereken ilmek yan yana geldi. Bu ikisini sağ eğik eksiltme yapıyorum. İkisini düz örer gibi giriyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. İkinci eksiltmemi de yaptım. Sıradaki ilmeğim kaydıracağım ilmek ve son ilmeğim de kaydıracağım ilmekti. Bunları aynı şekilde kaydırıyorum. Burada 2 tane eksiltme yaptım. İlmek sayım 6'ya düştü. Örgüyü çeviriyorum. Şimdi bu tarafta da 2 tane eksiltme yapacağım ama bu sefer ilmek kaydırmama gerek yok. Çünkü ilmeklerimi zaten kaydırıp yan yana getirmiştim. Bakın. Burada düz öreceğim bir ilmek var. Dümdüz ilerliyor. İkincisi de düz öreceğim bir ilmek. Aslında bu neydi? En son 2 tane kaydırmıştım. Bu tarafta kaydırdıklarımı burada düz örüyordum. Kaydırdığım ilmekler düz şeklinde. Bu ikisi zaten yan yana olduğu için ilmek değiştirmeme gerek yok. Bu ikisini eksiltme yapacağım. Sola eğik eksiltme yapıyorum. İkisini de ayrı ayrı düz örüyorum. Sonra birinciyi ikincinin üstünden atlatıyorum. Bir tane eksiltmemi yaptım. Sıradaki ilmek kaydıracağım ilmek. Bakın eksi şeklinde duruyor. Bunu kaydırıyorum. Sonraki ilmek düz öreceğim ilmek. Onun yanındaki ilmek de düz öreceğim ilmek. Bu ikisini sağ eğik eksiltme yapıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Böylece ikinci eksiltmemi de yaptım. Sıradaki ilmek kaydıracağım ilmek. Bakın eksi şeklinde. Bunu kaydırıyorum. İlmek sayım 4'e düştü. Eksiltmelerim tamamlanmış oldu. Şimdi bu tarafta 2 tane, diğer tarafta 2 tane eksiltme yapmış oldum. Bir de bu sağ eksiltme ve sola eksiltmeye dikkat edin ki burada üçgen bir form oluşabilsin. Yamuk yumuk durmasın. Şimdi örgüyü çeviriyorum. Artık normal bir şekilde örmeye devam edebiliriz. Normal örgümüzü nasıl örüyorsak o şekilde öreceğiz. Birinciyi düz örüyorum. İkinciyi kaydırıyorum. Üçüncüyü düz örüyorum. Dördüncüyü kaydırıyorum. Örgüyü çevirdim. Şöyle küçük bir şiş kullanacağım daha kolay olsun diye. Birinciyi düz ördüm. İkinciyi kaydırdım. Üçüncü düz. Dördüncüyü kaydırdım. Örgüyü çeviriyorum. Birinciyi düz ördüm. İkinciyi kaydırıyorum. Üçüncü düz. Dördüncüyü kaydırıyorum. Tekrar çevirdim. Birinciyi düz ördüm. İkinciyi kaydırdım. Üçüncüyü düz ördüm. Dördüncüyü kaydırıyorum. Bu şekilde aynı işlemleri yaparak istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. 15-20 santim arası örmek benim atkım için yeterli. Siz de kendi atkınıza göre göz kararı bir boya gelene kadar örün. Hızlıca örelim. Ondan sonra tekrar bakalım. Bir miktar ördüm. Ölçelim. 16-17 santim olmuş. Bu benim için yeterli bir uzunluk.
kapamasını yapalım. İlk 2 ilmeği arkadan giriyorum. Ve ikisini birlikte ördüm. Sonraki 2 ilmeği düz örer gibi girip ikisini birlikte örüyorum. Birinci ilmeği ikincinin üzerinden atlatıyorum. Bu şekilde kapamasını yapmış oldum. İpi biraz şöyle uzun çekip keseceğim. Bu ipi sonra iğne yardımıyla örgünün içinde kaybedebilirsiniz. Şimdi birinci püskülümüz tamamlandı. İkinciye de nasıl başlayacağımızı göstereceğim. Örgüyü çevirdim. Bu şekilde tutuyorum. Şişimi aldım. İpimi de aldım. Yine aynı şekilde 8 tane ilmeği öreceğiz. Birincisi düz zaten. İlmeğin yönü de düz. Bir tane düz ördüm. Bu kısmı biraz çekiştirin. Sıkı olsun ki gevşek durmasın. İkincisi kaydıracağım ilmek. Kaydırıyorum. Üçüncüsü düz örüyorum. Dördüncüyü kaydırıyorum. Beşinciyi düz örüyorum. Altıncıyı kaydırdım. Yedinciyi düz örüyorum. Sekizinciyi kaydırdım. 8 ilmeğimi sağ şişime almış oldum. Yine sol şişteki ilmeklerle şimdilik işimiz kalmadı. Örgüyü çeviriyorum. Burada da yine ilk püskülü yaparken anlattığımın aynısını yapacağız. 2 tane bu tarafta eksiltme yapacağım. 2 tane arka tarafta eksiltme yapacağım. Eksiltmelerimi düz örgüler üzerinde yapacağım. Diğer püskülde yaptığımızın aynısı, hiçbir fark yok. Bu yüzden video uzamasın diye ayrıntılı bir şekilde anlatmıyorum. Ama bu şekilde ilerleyip püskülleri elde ediyoruz. Bu püskül bittiğinde yine 8-8 alarak devam edeceğiz ve toplamda 10 tane püskül elde etmiş olacağız. Bu tarafı tamamladıktan sonra diğer uca geçeceğiz. Ben kısaca o ucu da anlatacağım. Ondan sonra da örgümüzü tamamlamış olacağız. Bu taraftaki püsküllerin tamamını ördüm. Gördüğünüz gibi 10 tane oldu. Yaklaşık aynı boyda. Şimdi diğer tarafa geçeceğiz. Diğer taraftaki ilmekleri öreceğim. Şimdi şöyle oldu. Ben başlamıştım, sökmüştüm ama video kaydetmemiş. O yüzden başını atlamış olduk. Yine de karıştırmamanız için ben şöyle bir tane ördüm. Buradan tekrar göstereceğim. Sonra buradan devam edeceğiz. Şu şekilde alıyoruz. Düğüm attığımız kısma geliyoruz. En başta hatırlarsanız karıştırmamak için bir düğüm atmıştık. Burayı kesiyorum. Ve bu taraftan sökmeye başlıyorum. Tüm ipi sökeceğiz ve buradaki ilmekleri şu şişimize alacağız. Şu şekilde çıkartalım. Ve sökelim. Biraz dikkatli sökmek gerekiyor. Bakın birinciyi söktüm. Şişime geçirdim. İkinci ilmeği söküyorum. Şu şekilde şişime geçirdim. Üçüncü ilmeği söktüm, aldım. Devam ediyorum.
Dördüncü ilmeği aldım. Beşinci ilmeği aldım. Bu şekilde sökmeye devam ediyoruz. Kendi örgümüzden devam edelim. Başını göstermiş oldum. Bu şekilde tek tek sökmeye devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar tüm ilmekleri şişimize alacağız. Şimdi buradaki ip uzadıkça bunu şöyle kesip küçültebilirsiniz. Daha kolay olur. Bu şekilde hızlıca son ilmeğe kadar sökelim. 80 ilmeği de şişime geçirdim. Gördüğünüz üzere ilmek kaçırmamaya dikkat edin. Şimdi buraya da püskül yapacağız. Yine aynı yöntemle püskülümüzü yapacağız. İpimi aldım. Sekiz taneyi öreceğim. Aynı şekilde birinciyi düz örüyorum. Şu şekilde koydum ve bir düz ördüm. İkinciyi kaydırıyorum. İpimi kendimden tarafa aldım. Burada ilmeklerin yönü biraz değişmiş olabilir. Sorun değil. Onu gelişine göre yapın. Üçüncüyü düz örüyorum. Dördüncüyü kaydırıyorum. Beşinciyi düz örüyorum. Altıncıyı kaydırıyorum. Yedinciyi düz örüyorum. Sekizinciyi kaydırıyorum. 8 tane ördüm. Şimdi bizim sol şişimizle şu anlık işimiz bitti. Örgüyü çeviriyorum. Yine aynı şekilde 2 tane bu tarafta, 2 tane diğer tarafta eksiltmemizi yapacağız. Birinci düz öreceğim, ikinci kaydıracağım, üçüncü düz öreceğim ilmek. Eksiltme için düz öreceğim ilmekleri yan yana getirmem gerekiyordu. Çünkü sadece düz olanlarda eksiltme yapıyoruz. Birinci şimdilik şuraya aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğin yerini değiştiriyorum. Düşürdüm. Yerini değiştirdim. Birinci ilmeği de tekrar yerine taktım. Bu ikisini sola eğik eksiltme yapıyorum. İkisini de düz örüyorum ayrı ayrı. Ve birbirinin üzerinden geçiriyorum. Sıradaki ilmeğim kaydıracağım ilmek. Onu kaydırıyorum. İpimi kendimden tarafa aldım. Sonraki de kaydıracağım ilmek. Zaten eksi şeklinde gördüğünüz gibi. Bunu da kaydırıyorum. Bir tane eksiltmemi yapmış oldum. Sıradaki ilmeğim düz öreceğim ilmek. Zaten dümdüz iniyor. Sonraki kaydıracağım eksi şeklinde. Sonraki düz öreceğim. En sonuncu da kaydıracağım ilmek. Düz öreceğim ilmekleri yan yana getireceğim. O yüzden 6 ve 7. ilmeğin yerini değiştireceğim. Şunu şimdilik alalım buraya. Bu iki ilmeğin yerini değiştiriyorum. Şimdilik aldığım ilmeği de geri yerine taktım. 2 tane düz ilmeğim yan yana geldi. Bunları sağ eğik eksiltme yapıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Sonraki 2 ilmeğim kaydıracağım ilmekler. Bunları kaydırıyorum. Bu tarafta 2 tane eksiltme yaptım.
Örgüyü çeviriyorum ve diğer tarafta. Diğer tarafta da 2 tane eksiltme yapacağım. Burada 6 tane ilmeğim var. Yine kaydırma yapmama gerek yok. Çünkü zaten kaydırıp yan yana getirdim. İlk 2 ilmeğim düz öreceğim ilmekler. Bakın. Bu ikisini sola eğik eksiltme yapıyorum. İkisini de ayrı ayrı düz örüyorum. Birinci ördüğümü ikincinin üstünden geçiriyorum. Sıradaki eksi şeklinde kaydıracağım ilmek. Bunu kaydırıyorum. Sonraki düz. Onun yanındaki de düz. Bu ikisini birlikte düz örüyorum. En son ilmeğim ise kaydıracağım ilmek. Bakın eksi şeklinde bunu kaydırıyorum. 2 tane de bu taraftan eksiltme yapmış oldum. Eksiltmelerim tamamlandı. Örgümü çeviriyorum ve normal şekilde örmeye devam ediyorum. Birinciyi düz, ikinciyi kaydırıyorum, üçüncüyü düz örüyorum, dördüncüyü kaydırıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Yine aynısını yapıyorum. Bir düz, ikinciyi kaydırıyorum, üçüncüyü düz örüyorum, dördüncüyü kaydırıyorum. Bu şekilde ilerleyip istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüyoruz. 15 santim örmüştük diğer ucu. Bu ucu da aynı şekilde 15 santim olana kadar örelim. Şimdi ben size şunu da göstermek istiyorum. Burada bir sürü ipler var. Fazladan artmış. Bunları bir iğne yardımıyla örgünün içinde kaybedeceğiz. Şu şekilde iğnemizi takıyoruz. Örgümüzün içine. Giriyor. Ve şöyle çekip kaybediyoruz. Bu şekilde kaybedeceğiz. Yine aynı şekilde bu kenardakileri de biraz sağlamlaştırarak örgünün içinde kaybederseniz gayet düzenli bir şekilde örgümüz oluşur. Yani bu ucun tamamını örmedim. Zaten burayla aynı şekilde tamamını da ördüğünüzde iki taraflı olarak da örgümüz tamamlanmış olacak. Çok güzel, muntazam bir atkı elde edeceğiz. Umarım faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.